Şunu düşünmenizi istiyorum. Hiç birinin abartılı nezaketinden emin olmadan bir sohbetten ayrıldınız mı? Bu sadece bir içgüdüsel his olmayabilir. Sahte nezaketin gizemini çözmek için eski stoacı bilgeliği modern sosyal ipuçlarıyla harmanladığımız bugünkü tartışmamıza hoş geldiniz. Tıpkı Stoacıların bize öğrettiği gibi şeylerin gerçek doğasını ayırt etmek için görünüşlerin ötesine bakmayı öğretiyoruz. Birinin nezaketinin gerçek olmadığını ortaya çıkaran, genellikle gözden kaçan ince işaretleri inceleyeceğiz. Aşırı cilalı iltifatlardan hoşunuza gitmeyen bir memnun etme isteğine kadar, nezaketi bir erdemden ziyade bir araç olarak kullananların psikolojisine ve davranışlarına derinlemesine dalıyoruz. Bu davranışları incelerken bizi izlemeye devam edin ve sadece yüzeyde nazik olan, bunu içselleştirmeyen kişiler tarafından aldatılmaktan korunmanız için bilgiyle donatın. Gerçek bağlantılara değer veriyorsanız ve insanların giydiği maskelerin ardını görme bilgeliği arıyorsanız bu videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Şimdi başlayalım. 1 numara. Seni görmek için aşırı isteklilerdir. Sahte iyi insanlar genellikle seni gördüklerinde aşırı heyecanlıymış gibi davranırlar. Seni abartılı ve samimiyetsiz hissettiren bir enerjiyle karşılayacaklar. Bu tür davranışlar kafa karıştırıcı olabilir çünkü onu gerçek bir coşkuyla karıştırmak kolaydır. Ancak yakından bakarsanız bir şeylerin ters gittiğini hissedebilirsiniz. Yıllardır görmediğiniz bir tanıdık veya eski bir arkadaşla karşılaştığınızı hayal edin. Kollarını size dolayabilirler ve gülerek "Aman Tanrım, çok uzun zaman oldu, nasılsın? Seni çok özledim" vesaire diyebilirler. İlk başta sıcak bir kavuşma gibi görünebilir bu durum, ancak heyecanları genellikle ilişkinizin gerçekliğiyle uyuşmaz. Hemen bu hafta sonu bir şeyler içmek için buluşalım gibi cümleler kurarlar. Yüzeysel olarak hoş görünen ancak ikinizin de gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu bildiğiniz bir tekliftir. İçi boş bir jesttir. Bu davranış sadece sahte olmakla ilgili değildir. Stoacı bir bakış açısından kontrol ve manipülasyonla ilgilidir. Bu tür samimiyetsiz davranışlara karşı dikkatli olunmalıdır. Stoacılar bize otantikliğe değer vermeyi öğretir ve ilişkilerimizde samimiyet, aşırı heyecanlı davranan ama sözlerini tutmayan bir kişi bu niteliklerden yoksundur. Gerçek bir bağ kurmaktan çok kendileri hakkında belirli bir ilaç yaratmakla ilgilenirler. Örneğin bir buluşma önererek bunu yapmayı düşünmezler. Eğer siz onlara ulaşmazsanız yükü sizin üzerinize bırakırlar. Sanki yeniden bağlantı kurmak isteyen arkadaş canlısı kişi kendileriymiş gibi davranarak sizi yeterince umursamayan kişi gibi gösterebilirler. Bu sizi suçlu hissettirebilir veya kendi niyetlerinizi sorgulamanıza neden olabilir. Stoacılık bizi bu tür yüzeysel eylemleri görmezden gelmeye ve bunların iç huzurumuzu etkilemesine izin vermemeye teşvik eder. Değerlerimizle uyuşan gerçek etkileşimlere ve ilişkilere odaklanmamızı hatırlatır. Bu sahte iyi insanların farkında olarak kendinizi onların samimiyetsizlik ağlarına yakalanmaktan korursunuz. Unutmayın, bu coşkulu görünen herkesi görmezden gelmek demek değildir. Bu, sizi gerçekten görmekten mutlu olanları sadece rol yapanlardan ayırt etmekle ilgilidir. Gerçek arkadaşlar sadece görüşmek istediklerini söylemezler, bunu gerçekleştirirler. Bu yüzden kendinize sadık kalın ve dürüst ve niyetlerinde otantik olun. Bir diğer numara, hayatta onaylanmış hissetmek için ilgiye ihtiyaç duyarlar. Başkalarından sürekli ilgi ve onay bekleyen insanlarla sık sık karşılaşırsınız. Her zaman iltifatlar, sosyal medya beğenileri veya herhangi bir konuşmada ilgi odağı olmak gibi onay ararlar.
Stoacılıkta bu davranış, güvensizliğin ve içsel güç eksikliğinin bir işareti olarak görülür. Gerçek bir stoacı kendi kendine yetmeye çalışır. Başkalarının değerlerini onaylamasına ihtiyaç duymak yerine kendi içlerinde tatmin bulurlar. Bir partide etkinliğin hayatı olmaya çalışan ve insanların onu fark etmesini sağlamak için her şeyi yapan birini düşünün. Abartılı hikayeler anlatabiliyor, cesur iddialarda bulunabiliyor veya ilk başta tepki almak için karakterlerine uymayan şekillerde davranabiliyorlar. Bu size uzaktan özgüven gibi görünebilir. Ancak daha yakından bakarsanız onaylanmış hissetmek için çaresiz bir girişimdir bu. Bu kişiler gerçekte kim olduklarından çok nasıl algılandıkları ile ilgilenen kişi türüdür. Diğer yandan gerçek bir kişidir, gösteri yapmasına gerek yoktur. Kendi vücutlarında, etraflarında rahattırlar ve eylemleri gerçek karakterleriyle tutarlıdır ki eğer ilgi görürlerse bu gerçekten kim oldukları içindir. Onlar oldukları için değil. Stoacılar olarak bunu arıyoruz. Başkalarının görüşlerinden etkilenmeden ve özgün olmaya çalışıyoruz. Kendilerini doğrulamak için ilgi arayan insanlarla karşılaştığınızda bu davranışı tanımak önemlidir. Bu onların içsel mücadelelerinin bir işaretidir. Onlara aradıkları ilgiyi göstermezseniz bu onları rahatsız edebilir. Çünkü yanlış anlatıyı sorgularlar. Yalnız yansıtmaya çalışıyorlar, hatta tehdit altında hissedebilirler. Çünkü sizin onayınız olmadan dikkatlice inşa ettikleri kişilikleri parçalanmaya başlar. Bu insanlardan neden uzak durmalıyız? Bir stoacı olarak İç huzurunuzu korumak ve bu tür insanlardan etkilenmemek hayati önem taşır. Onların ilgiye olan ihtiyaçlarının onların sorunu olduğunu anlayın, sizin değil. Onların davranışlarına kanmayarak kendinize sadık kalırsınız ve samimi olmanın ne anlama geldiğine dair bir örnek oluşturursunuz. Ayrıca şovmenlikten çok özgünlüğe değer verdiğinizde dair net bir mesaj gönderir bu karşı tarafa. Bu da başkalarını da aynısını yapmaya teşvik edebilir. Bu yüzden sürekli olarak kendilerini onaylamak için ilgi arayanlara dikkat edin ve gerçeğinizde, realitenizde sağlam durun. Diğer numara, her şey onların etrafında döner. Stoacılıkta her şey onların etrafında dönen kişiler alçak gönüllülüğün, bilgeliğin ve gerçekten önemli olana odaklanmanın önemini öğreniriz. Ama sahte iyi insanlar bu dersi kaçırmış gibi görünüyorlar. Her şeyi kendileriyle ilgili yapma eğilimindeler. Sanki kendilerinin güneş olduğu ve diğer herkesin sadece onların etrafında döndüğü bir dünyada yaşıyorlar. Bu ben merkezci davranış, görmezden gelmemeniz gereken bir kırmızı bayraktır. Bir düşünün, hiçbirinin sürekli olarak ilgi odağını kendisine çevirdiği bir sohbette bulundunuz mu? Konu ne olursa olsun. Belki bir şey paylaşıyorsunuz, gününüz hakkında önemli ve farkına varmadan bu kişi konuşmayı çarpıtarak kendi başarılarından veya sorunlarından bahseder. Bu, ilgi ve onay arayan birinin klasik bir örneğidir. Hatta iyi işlerinden veya ne kadar iyi olduklarından övünebilirler. Ama gerçekte her şey egolarını beslemekle ilgilidir. Stoacılık bize gerçek ilişkilerin değerini tanımayı ve kendi kendine odaklanarak enerjimizi emenlerden kaçınmayı öğretir. Gerçek bir stoacı bu tür insanlardan uzak durur. Çünkü onlar karşılıklı büyüme veya anlamlı bağlantılar ile ilgilenmezler. Bunun yerine sadece başkalarının onları nasıl algıladığına odaklanırlar. It's all about my vibe. Hissettiğiniz anda bunun açık bir özgünlük eksikliği işareti olduğunu unutmayın. Bu kişiler arkadaş canlısı ve çekici görünebilirler. Ama yüzeyin altında sizin iyiliğinizle değil, sadece kendi iyilikleriyle ilgilenirler. Bu
Bu yüzden eğer barış ve bilgelik dolu bir hayat yaşamak istiyorsak kendimizi karışıklılığa ve gerçek bağlantıya değer veren insanlarla çevrelememiz gerekiyor. Sadece sizden kazanabilecekleri şeylerle ilgilenen sahte iyi insanlardan uzak durun. Onları kendini beğenmiş tavırlarının sadece güvensizliklerini gizleyen bir maske olduğunu fark edin. Sonunda ilgi odağı olma ihtiyaçları sadece sizi sükunet ve erdemin stoacı yolundan uzaklaştırır. Diğer maddemiz beden dili. Sizi huzursuz eder. Hiç kendinizi iyi hissetmeyen birinin etrafında bulundunuz mu? Hepsi gülümsese ve hoş sözler söylese bile bu his genellikle beden dilinden gelir ve bu sözlerinden daha fazlasını ortaya çıkarabilir. Stoacı felsefeye göre bu anlarda rahatsızlığı hissetme yeteneğimiz değerli bir araçtır. İçgüdülerimiz sahte iyi insanlarla uğraşırken bir şeylerin gerçek olmadığına dair sinyalleri alır, beden dilleri genellikle onları ele verir. Size hızlıca yukarı aşağı bakan ve sanki sizi imzalıyormuş gibi bakan birini hayal edin. Sizi eşit olarak değil, manipüle edecek biri olarak görüyorlar. Belki de size gülümsüyorlar ama bu gerçek değil. Gözlere ulaşmayan o yarım gülümsemelerden biri. Gerçek niyetlerini gizlemek için dostluk ifade etmek daha çok bir gülümseme. Stoacılar gözlemlerimize güvenmemizi ve bu tür ince ipuçlarına dikkat etmemizi tavsiye eder. Sonra göz temasını ilk başta biraz fazla uzun tutan kişiler vardır. Sadece bağlantı kurmaya çalışıyor gibi görünebilirler. Ancak kısa sürede netleşir bunun bir güç hareketi olduğu. Etkileşimi gizlice kontrol ederek sizi rahatsız etmeye çalışırlar. Sahte iyi insanlar genellikle bu taktiği hakimiyet kurmak için kullanırlar. Gerçek doğalarını özgüven gibi görünen bir şeyle gizlerler. Stoacılar bize gözlemci ve seçkin olmayı, yüzeyin ötesini görmeyi öğretir. Bu yüzden bir dahaki sefere sizi vücut diliyle gelen birinin etrafında olduğunuzda bir adım geri çekilin ve onu değerlendirin. Kendinize onların eylemlerinin sözleriyle tutarlı olup olmadığını sorun. Sizi rahat mı yoksa tetikte mi hissettiriyorlar? Bu işaretleri tanımak, gönül huzurunuzu korumanıza ve sizin iyiliğinizi düşünmeyenlerden uzak durmanıza yardımcı olur. Gerçekten iyi bir insanın vücut dilinin eylemleriyle uyumlu olduğunu unutmayın. Sahte gülümsemelerin veya rahatsız edici derecede uzun merdivenlerin arkasına saklanmalarına gerek yoktur. 5 numara. Stoacı bir şekilde konuştuğunuzda sizi görmezden gelirler. Temel ilkelerden biri dikkatli dinleme uygulamasıdır. Sadece kelimeleri duymak değil, konuşmacının niyetini ve duygularını gerçekten anlamak. Sahte iyi insanlar genellikle bu konuda feci şekilde başarısız olurlar. Sorular sorabilirler ancak gerçekten dinleme zamanı geldiğinde dikkatleri başka yerdedir. Telefonlarında gezinirken yakalayabilirsiniz onları, odanın etrafına bakınmak veya konuşmadan açıkça uzak dururken dalgın dalgın başını sallamak. Bu yokluk karakterleri hakkında çok şey ortaya koyar. Bunu zor bir konu hakkında bir arkadaşınıza içinizi döktüğünü hayal edin. İş yerinde iğrenç görünüyorlar ve boş bakışlarla veya hafta sonu planları hakkında konuyla alakasız bir yorumla karşılık veriyorlar. Bu tür davranışlar sadece kaba olmakla kalmıyor. Hem bizi kırıyor hem de aynı zamanda stoacı görüşe göre empati ve saygı eksikliğini gösteriyor. Gerçekten bu insanlara mı layığız? Bu, kendi düşüncelerini ve eylemlerini kontrol edemeyen birinin işareti. Arkadaş olmaktan çok arkadaş canlısı görünmekle, yani mış gibi yapmakla ilgilenen biri. Gerçek bir insan fikir ve duygu alışverişine değer verir. Sadece cevap vermek için değil, anlamak için de dinler. Ama sahte insanlar bunun değerini görmez. Çoğu zaman kendilerine ve kendi ihtiyaçlarına o kadar dalmışlardır ki sizi onlarla paylaştıklarınızın detaylarını bile hatırlayamazlar. Hayatınızdaki önemli bir olaydan bahsedebilirsiniz ve günler sonra sanki hiç söylenmemiş gibi davranırlar.
Bu davranış sadece duyulmamış ve değersizlik hissettirmekle kalmaz. Aynı zamanda daha derin bir sorunu da yansıtırlar. Bu yüzden bu tür davranışlara maruz kaldığınız insanlara sınır koymak çok önemlidir. Gerçeğin peşinde ve bilgelikle eksiklik sergilerler. Bu tür bireylerden uzak durmak en iyisidir çünkü bizi ruhumuzu besleyen gerçek ilişkilerden uzaklaştırırlar. Diğer madde, sürekli olarak diğer talihsizlikleri tartışırlar. Sahte iyi bir insanın açık bir işareti başkaları hakkında konuşma biçimleridir. Özellikle de diğer insanların talihsizlikleri söz konusu olduğunda. Stoacı felsefede kendi gelişimimize odaklanmamız ve başkalarına karşı empati ve nezaket duygusunu korumamız gerektiği vurgulanır. Ancak sahte iyi insanlar bunu çarpıtırlar. Genellikle başkalarının zorluklarını ilk bakışta endişe veya sempati olarak maskeleyerek gündeme getirirler. Gerçekten umursayan gibi görünebilirler. Mücadele edenlere destek göstermeye çalışırlar ve onları başkalarının refahına yatırım yapan iyi kalpli bireyler olarak gösterebilirler. Ancak yakından dinlerseniz ve davranışlarını zaman içinde gözlemlerseniz farklı bir hikaye ortaya çıkar. Bu bireyler genellikle diğer insanların hayatlarındaki talihsiz olaylar hakkında konuşmaktan belli bir tatmin duyarlar. Sanki başkalarını çevreleyen olumsuzluk üzerinde durmaktan hoşlanıyorlardır. Onlardan şu tür cümleleri duyabilirsiniz. Falancanın başına gelenleri duydun mu? Bu çok korkunç değil mi? Kötü haberi vermekten zevk alırlar adeta. Stoacılık bize kontrolümüz dışındaki şeylere karşı kayıtsız kalmayı ve başkalarının fikirlerinden veya eylemlerinden etkilenmemeyi öğretir. Gerçek bir stoacı başkasının acısından zevk almaz. Veyahut bunu erdemli görünmenin bir yolu olarak asla kullanmaz. Aslında başkalarının talihsizlikleri hakkında sürekli dedikodu yapan bir kişi muhtemelen bunu üzgün hissetmek veya kendi kusurlarından ve güvensizliklerinden uzaklaşmak için yapıyordur. Sözün özü, iç huzurunuzu koruyun ve yakın çevrenizde kimi getirdiğinizin farkında olun. Bugün yolculuğumuzun ortasına geldik. Katılımınızı gerçekten takdir ediyorum. Enerjiniz anlamlı ilişkiler arayışımızı geliştiren benzersiz bir kıvılcım getiriyor. Bu videoyu değerli bulduysanız lütfen beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bu olumlu mesajları arkadaşlarınız ve ailenizle yayın. Daha fazla güven ve uyumun olduğu bir dünya yaratalım. İçerikle etkileşime girerseniz gerçek bağlantıyı önemsediğimi söyleyen bir yorum bırakın. Devam edelim. Diğer maddemiz pasif agresiflik dediğimiz pasif saldırganlık. Evet, pasif saldırganlık gösteriyorlar. Gerçek niyetlerini pasif saldırganlığın ardına saklayan o sahte iyi insanlardan bahsedelim. Bu kişiler olumsuzluklarını nezaket kisvesi altında gizlemede adeta ustadırlar. Sıklıkla dolaylı iltifatlar ederler veya yüzeysel olarak dostça görünen ama aslında sizi aşağılamak için tasarlanmış sorular sorarlar. Örneğin iş yerinde birini düşünün. Genellikle şöyle sorarlar: "Vay canına, kilo mu verdin? Farklı görünüyorsun." İlk bakışta belki biraz yorgunsun. Görünüşünü fark ettikleri gibi görünebilirler ancak sözlerinde gizli bir iğneleyicilik vardır. Veya yeni bir kıyafet hakkında şöyle bir yorum yapabilirler. İlginç bir seçim. Genellikle kesinlikle cesurca. Aslında yaptıkları şey, görünüşünüzde veya seçimlerinizde bir şeylerin ters veya çekici olmadığını ima etmektir. Şimdi stoacı bir bakış açısına göre bu tür davranışlar zehirlidir. Çünkü farkına varmadan öz saygınızı zedeleyebilir. Stoacılar bize neyi kontrol edebileceğimizi ve neyi kontrol edemeyeceğimizi tanımanın önemini öğretiyor, değil mi? Başkalarının yaptığı sinsi yorumları kontrol edemezsiniz. Ancak onlara nasıl tepki verebileceğinizi kontrol edebilirsiniz. Bu gizli saldırıdan gönül rahatlığınızı korumak çok önemlidir. Sahte insanlarsa
iyi sizin güvensizliklerinizden beslenirler. Sizi kendinizden şüphe ettirmekten memnuniyet duyarlar. Ve pasif agresif yorumları özgüveninizi yavaş yavaş aşındırmak için tasarlanmıştır. Dikkatli olmazsanız eğer sinsi yorumlarına inanmaya başlayabilirsiniz. Ve kendinizi daha az iyi hissetmeye başlarsınız. 8. olarak bu insanlar her zaman gösteriş yaparlar. Gerçekten nazik bir insan tanınma veya alkış için değil, görev duygusu ve içsel ahlaki pusula ile hareket eder. Ancak sahte iyi insanlar yalnızca sosyal onay kazanmak için nazik görünürler. Stoacılığın değer verdiği şeylerin tam tersi bunlar, değil mi? Başkalarını gerçekten önemsemek yerine alkış toplamak için sahnede nezaket gösteren aktörler gibidirler. Örneğin hayır kurumlarına bağış yapan ancak herkesin bunu bilmesini sağlayan birini ele alalım. Kendileriyle ilgili gönderiler yayınlayabilirler, sosyal medyanın her yerinde cömertçe hareket ederler, beğeni ve yorum selini sabırsızlıkla beklerler. İnsanların onları iyi bir insan olarak görmesini isterler. Davaya derinden önem verdikleri için değil, onaylanmaya ihtiyaç duydukları için eylemleri yardım etme arzusuyla yönlendirilmiyor. Olumlu bir ışıkta görülme veya doğum günü pastası yapmak için elinden geleni yapan birini de düşünme ihtiyacıyla yönlendiriliyorlar. Ancak bu herkese özel herhangi bir pasta değil, özenle dekore edilmiş güzel bir başyapıt. Öyleyse neden bu sahte iyi insanlardan kaçınmalısınız? Çünkü onlar sizi kendi imajlarını yükseltmek için kullanmakla gerçek ve anlamlı bir bağ kurmaktan daha çok ilgileniyorlar. Sizi gerçekten destekleyebileceklerine güvenilemez. Çünkü nezaketleri koşulludur. Sadece kendilerine fayda sağladığı sürece oradadır. Böyle biriyle uğraşırken eylemlerini oldukları gibi tanımak önemlidir. İyi bir insan olmak için samimi bir çaba değil, bir göstergedir. Özgünlük ve hakiki erdem gibi stoacı ilkeleri anlayarak ve benimseyerek. Gerçekten nazik olanları sadece öyleymiş gibi yapanlardan daha iyi ayırt edebilirsiniz. Stoacıların bize gerçek ve kalıcı olana değer vermeyi öğrettiklerini unutmayın. Diğer bir maddemiz. Stoacılık dünyasında güce değil, insanlara saygı duyarız. Gerçek karakterin başkalarına nasıl davrandığımızda ortaya çıktığını öğreniyoruz. Her şey yolunda gittiğinde değil. Birinin statüsünden veya gücünden bağımsız olarak her koşulda. Gerçek bir kişi bu ilkeyi temsil eder. Herkese saygı ve nezaketle davranır. Çünkü her bireyin içsel değerine inanır. Davranışları kazanabilecekleri şeyle etkilenmez. Bunun yerine her şeyden önce insanlığı, değer veren, tutarlı bir ahlaki pusulaya dayanır. Diğer yandan sahte iyi bir insan yalnızca kendilerine fayda sağlandığında saygı gösterir. Davranışlarını bir durumdan veya kişiden çıkarabileceklerine göre uyarlayan bu kalemunlar gibidirler. Stoacı filozof Epikus'un dediği gibi, zenginlik büyük mallara sahip olmakta değil, az isteğe sahip olmakta bulunur. Gerçek zenginlik, yüzeysel işlemsel amaçlara dayalı ilişkilerde değil, gerçek ilişkilerde bulunur. Sahte nezaket dünyasına dair bugünkü içgörülü keşfimizi tamamlarken, stoacı bilgeliğin bize ilişkilerimizde gerçekliği ve özgünlüğü aramamızı öğrettiğini unutmayın. Tıpkı samimiyetsizliğin ince işaretlerini ve davranışlarını incelediğimiz gibi, sosyal etkileşimlerinizde gezinirken bu dersleri aklınızda tutun. Stoacılığa göre gerçek erdem, gizli amaçlar veya yüzeysel çekicilikle gölgelenmeyen gerçek bağlantılarda yatar. Sahte iyiliğin gizli katmanlarını ortaya çıkarmak için bu yolculuğa katıldığınız için teşekkür ederiz. Dürüstlük ve gerçek nezaket üzerine kurulu ilişkileri beslemenizi sağlayacak değerli içgörüler edindiğinizi umuyorum.
Bu videoyu aydınlatıcı bulduysan beğen düğmesine basmayı ve daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı lütfen unutma. Stoacılık felsefesi ve modern yaşamda pratik uygulamaları. Gitmeden önce aşağıdaki yorumlarda bugünkü tartışmayı düşünmek için lütfen bir dakikanı ayır. Yorum yaparak bize bildir. Sahte, iyi insanlardan uzak durun ve benzer durumlarda nasıl başa çıktığınıza dair deneyimlerinizi veya düşüncenizi yorumlarda paylaşın. Etkileşiminiz topluluğumuzu zenginleştirir ve rehberlik arayan diğer kişilere stoacılık bilgeliğinin yayılmasına yardımcı olur. Son olarak, şu an ekranınızda belirlen önerilen videolarımızı kaçırmayın. Bunlar stoacı ilkelerin günlük yaşamda anlaşılmasını ve uygulanmasını geliştirmek için dikkatle seçilmiştir. Onları tıklayın, öğrenmeye devam edin ve otantik ve akıllıca yaşamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi stoacı kalın.